Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu rahmetli Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa isimli kitabı. Gençlerle baş başa en başta gençlerimizin bugün çok büyük ihtiyaç duyduğu doğru rehberlik yapma özelliğini taşıyan bir kitap. İrade terbiyesinden bahsedilen kitapta başarılı olma yolundaki engellerden olan tembellik, kötü arkadaş ve kötü örneklerden kuvvetli bir iradeyle kurtulmanın mümkün olduğunu anlatır. Bendeki kitap Yağmur Yayınları tarafından 1986 yılında yayımlanan 20. baskı. Başgil Hoca kitabında hayatta başarılı olmanın, eğitim hayatında başarılı olmanın yollarını gösteriyor, metotlarını öğretiyor. Ahlakla ilgili, terbiyeli olmayla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Ve bu kitabı yazmaktaki gayesini, sevgili gençler, aynı yollardan geçmiş, sizin gibi güçlüklerle karşılaşmış, onları yenmek için çok çalışmış ve sonunda başarıya ulaşmış bir hocamızın tecrübelerini sizlere sunmak istiyoruz. Öyle zannediyoruz ki gençlerimizin birçoğunun usanıp bezmesinin, yorulmasının, cesaretinin kırılıp ruhi perişanlığa düşmesinin sebeplerinden biri ve belki başlıcası yol göstericiden mahrum oluşlarıdır. Geleceğin ümidi olan siz gençleri bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan kurtaracak bu kitap başarılı olmanın sırlarını göstermektedir. Tembellik, kötü arkadaş, zararlı kitap ve çeşitli telkinlerden koruyarak iradeli, ahlaklı ve metotlu çalışmayı öğreten bu küçük eser size en güzel rehber, en iyi dost olacaktır sözleriyle açıklıyor. Kitapta yer alan bölümler şöyle: başarılı olma yolundaki tehlikeler ve düşmanları, başarılı olmanın şartları, terbiyenin ve ruh karakter üzerindeki tesiri, başarılı olma ve verimli çalışma ile çalışma hayatının ve genellikle başarılı olmanın kanunlarıdır. Biz bu bölüm üzerinde biraz daha fazla durmak istiyoruz. Çünkü Başgil'in başarılı olmanın sırlarını verdiği, yollarını gösterdiği, kendi hayatından bir hatırayla konuyu çok güzel açıkladığı bölümdür burası. Tavsiyeler maddeler halinde veriliyor. Biz bu tavsiyelerden bir seçki yaptık ve bu seçkiyi burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. Başgil tavsiyelerine: çalışmak için müsait gün ve zaman bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın müsait zamanıdır diyerek başlıyor ve şu öğütlerle devam ediyor. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. Bir yerde ve bir zamanda yapman lazım gelen bir işi ertesi güne bırakma. Bir zamanda yalnız tek bir iş yap, ta ki dikkatin dağılıp zayıflamasın. Başladığın bir işi, bir dersi, bir görevi yapıp bitirmeden başka bir işe, bir derse ve göreve başlama. Bir günün işini, dersini bitirdikten sonra ertesi günü ne iş yapacağına karar ver. İşinde rastladığın zorluğu evvela parçala. Her parçayı birer birer ve sıra ile yenmeye çalış. Bir kimseye söz vermeden evvel iyi düşün. Fakat verdiğin sözden dönme. Başarılarınla kibirlenme. Bil ki kibir ve gurur gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır. Ana baba ahı alma. Ana baba ahının zehrini içen kurtulamaz. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak el bulasın. Hayatın ve tutacağın yol hakkında tereddüde ve kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman fikrini soracağın kimseyi iyi seç. Düşün ki isabetsiz bir fikirden hareket ederek verdiğin karardan bütün bir ömür boyunca pişmanlık duyman mümkündür. Fakat isabetli bir fikirden aldığın ışık da bütün ömrünce yolunu aydınlatır.
Başgil burada konuyla ilgili başından geçen bir hadiseyi naklediyor bizlere. Kararsızlık anında fikri alınacak kişinin isabetli seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu kendi hayatından verdiği yaşanmış bir örnekle anlatıyor. Ali Fuat Başgil 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya'daki cephelerden geldikten sonra İstanbul'da terhis olur. Ne yapacağıyla ilgili müthiş bir boşluk ve kararsızlık içindedir. Ya yarım kalan eğitim hayatına devam edecek ya da birçok arkadaşı gibi eğitimi yarıda bırakıp iş hayatına atılacaktır. Bu düşünceler içinde bocalar durur. Görüp konuştuğu kimseler onu hep eğitim hayatından uzaklaştırıcı tavsiyelerde bulunurlar. İş hayatına atılması yönünde teşvik ederler. Bu bocalama halindeyken aklına büyük hürmet beslediği eski müderrislerden Şevketi Efendi'yi ziyaret etmek fikri gelir. Onun bu konudaki düşüncelerini öğrenmek ister. Şevketi Efendi Başgil'e ne yapacağını sorar. Başgil kararsız olduğunu anlatır hocaya. Bunun üzerine Şevketi Efendi Başgil'e tereddüdü bırak ve eğitimine devam et. İnsan ihtiyarlığına kadar ömrünün her çağında iş hayatına atılabilir ve az çok başarılı olur. Fakat okuyup öğrenmenin belirli bir zamanı, çağı vardır. Sen bugün bu çağdasın, bu zamandasın. Bu zamanı geçirirsen ona bir daha dönemezsin ve kabiliyetini boşa harcamış olursun. Okuyup öğren de sonra istersen tüccar ol. Bunda bir zararın olmaz diye söyler. Başgil Şevketi Hoca'nın bu sözleri üzerine eğitimine devam etme kararı alır ve pişman olmadım der. Gençlerle baş başa, özellikle gençlerimizin okuyup ellerinin altında bulunması gereken bir kitap. Burada yer alan tavsiyeler onlara her zaman ilham verecek, onların yolunu aydınlatacaktır. Daha sonraki videolarımızda buluşmak üzere, hoşça kalın.